Evet hanımlar, harika bir yelek modeli. İster kız bebeklerine ister erkek bebeklere göre bu yelek modelini tasarlayabilirsiniz. Kız bebeklerde gerçekten bu yelek modeli zamansız. Bu bağcıkları eğer yeleğe demonte etmezseniz, sabit olmazsa yani, eğer bu alt kısımdan takarsanız yani 3-4 yaş 5 yaşlara kadar giydirebilirsiniz. Birazcık böyle crop tarzında bir yelek oluyor. Zaten mesela o yelekler de mesela buradan bağlasaydım 1-2 yaş bebeklere rahatlıkla olur. Ama şuradan bağladığımız zaman rahatlıkla 3-4 yaş çocuklara harika oluyor. İçine gömlek, body giydirdiğiniz zaman 3-4 yıl bu yelek modelini kullanabiliyorsunuz. Çok basit bir yelek gerçekten. Toplamda kırmızı için 2 tane ip kullandım. Beyaz modelime de 2 tane ip kullandım. Şimdi apliklerini aslında o kadar çok isterdim ki anlatmak, gerçekten çok zor bu aplikleri örmek. Yani sadece bir güne bu kurbağaya uğraştım. Bir güne bu kardan adama uğraştım. Dikmesini söylemiyorum. Zaten dikmesine de ayrıyetten bir gün boyunca bir emek verdim. Çok zor gerçekten, muntazam bir şekilde yapmak. Bu kurt yapılışını istediniz ama yani ben size şunu şöyle göstermek istiyorum. Normalde bunun üzerine bunu işleyecektim. Aklımda böyle güzel Türk bayraklı kurt figürlü bir model geliyordu. Nasıl yapsam derken bu şekilde bir tasarım yaptım. Hiçbir yerde yok tabii ki bu tasarım. Evet, bu da kurtum. Havlıyor şu an. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Gerçekten zor. Ama ay yıldız yapılışını size gösteririm. Bu video içinde değil de bir başka videoda çeker atarım hemen. Bakın şöyle göstereyim. Yani içi baya bir karışık. Normalde bu kurdun içinde siyah bir kurt figüründe sık iğne tekniğiyle ördüm. O sık iğne tekniğinin üzerine de kurdu işledim. Sonra bu kurdu mecburen bunun üzerine dikmek zorundaydım. Çünkü bu şekilde çok bir kötü görüntü oluyor hanımlar ve ay yıldızı da bu şekilde ekledim. Şimdi hanımlar, normalde bu, fark ettiyseniz, böyle yuvarlak parçalardan oluşan bir aplik. Mesela şurada zincir çektim. Yuvarlak yuvarlak çanta tabanı örer gibi yapıyorsunuz. Böyle işte yuvarlak örerek boyutlu, küçüklü, ufaklı istediğiniz gibi süslemeler yapabiliyorsunuz. Mesela bunda da mesela aynı tekniği hemen hemen uyguladım. Zincir çekip yuvarlak gittim. Bu şekilde oluştu. Kardan adama geldiğimizde yuvarlak oluşturdum. Sonra şu şapkaya saatlerimi aldı bunu yapmak, tasarlamak. Yani siz bunu şapka yerine başka bir şey de yapabilirsiniz. Sadece yüz yuvarlak bir kardan adam da olabilir. Böyle uzunca sık iğne ördüm. Buraya da sık iğne. Sonradan bunları böyle ince ince iğneyle diktim hanımlar. İlk başta aplikeleri bu şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten zor. Şimdi kullandığım tığ numarası 2,5 milim tığ. Mutlaka örgülerinizde, düz örgülerde özellikle 2,5 milim tığ kullanın. Sakın 3 milim ile örmeyin. 2 milim tığ da çok düşük, çok ince olur, sert düşer. En ideali her zaman benim için tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Bu yelek dediğim gibi buralardan bağcıkları taktığınız zaman 1-2 yaş kadar rahatlıkla oluyor. İstediğiniz gibi zaten ölçüde aldıktan sonra modeli de büyütebiliyorsunuz. Çok fazla uzattığımın farkındayım. Şimdi hemen modele başlayalım. Şimdi hanımlar, örgüye başlıyoruz. Evet, masam karışık. Size nasıl ölçü alınırı göstereceğim. Şimdi bu elimdeki yelek tam böyle 1 yaş çocuklara göre ayarladım. Toplam 48 tane zincir çekerek trabzanı düzdüm. Burada toplam 48 tane trabzan var. Ama ben fazla zincir çekerek ölçüyü nasıl alacağımı göstereceğim size. Şimdi hanımlar, diyorsunuz ki kaç zincir çekelim? Ben de diyorum ki ip farkı, tığ farkı, el farkı çok fark ediyor. Ölçü alarak örgülerde ilerleyelim. Mesela elimde böyle bir yelek var. Bu yeleğin, evet, Rıfkı da bize ortak oluyor. O da öğrenecek inşallah.
Şimdi bu yeleğe geliyoruz, ölçüyoruz, tamam mı? 30 santim çıktı. Siz de alacaksınız elinize bir parça, bir bluz, bir sweater, yani bir hırka, kazak. Ölçeceksiniz, tamam mı? Bakın burada 23 santim, 24 santim. Kenar lastikleri geleceği zaman da bu 30 santimi hemen hemen tamamlayacak. Şimdi hanımlar, ölçünüze göre, bedeninize göre sadece en ölçüsünü alarak zincir çekeceksiniz. Bakın elimde şöyle bir yelek var. Mesela bu yelekten kalıp nasıl çıkartacağım? Uzunca bir zincir çekeceğim ve zincirimi şu lastik kenarlarına çıkartarak şu kadar uzunlukta bir zincir çekeceğim. Şimdi bakıyoruz. Bu yelek biraz büyük. Şimdi ben zincirimi çektim. Değil mi? Bakın trabzanı doldurdum. İstediğim ölçü bu kadar. Genişlikte olmasını istiyorum. Bu kadar doldurdum. Zaten ikişer santimde lastikleri çıkartırsanız toplam zaten 4 santim eksik bir şekilde örmeniz lazım ve Rıfkı beni ısırıyor. Daha önceden kırmızı renk çalıştığım için bunu videoda göstermek çekim için gösteremezdim. Çünkü kırmızı olduğu için tam göstermeyecekti sayıları. Şimdi bakın. Buradaki zincir sayısı 48. Buradaki lastiklerle birlikte bayağı bir genişliyor model. 27-28 santim oluyor yeleğimiz. Ölçüyü bu şekilde almanız lazım hanımlar. Yani zincir sayısı belli değil. Bebeğinizin kıyafetine göre zincir çekiyoruz. Bu kadar. Çoğu videolarımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan sayı değil, santim. Kaç santim olmasını istiyorsanız ona göre zincir çekeceksiniz. İpleri çok farklı. Kalın ipler var, ince ipler var, kotonlar var, pamuklar var, akrilikler var. Yani var da var. Şimdi hanımlar, böyle güzelce uzun bir zincir çekiyorsunuz. Gösteriyorum. Sadece şurada bir örnek olarak, kısa video olarak. Böyle uzunca gevşek gevşek elinizi sıkmadan rahat bir şekilde. Eğer çok sıkı çekerseniz bu alttaki zincir, bakın şu alttaki zincir kasar. Kasmaması için gevşek çekeceksiniz. Eğer sıkarsanız keser. Yani kasar. Rıfkı. Bakın rahat rahat. Çok sıkı bir zincir çekersen bu esnemez. Bakın o da buranın gevşemesine bakın nasıl ne güzel gevşiyor. Eğer sıkı çekseydim burası gevşemeyecekti. Onun için hanımlar rahat çekin. Hiç bunaltmayın kendinizi. Uzunca bir zincir çektiniz. Normal geldik. 2 tane zinciri atlıyorum. Bakın trabzan yapıyorum. Bu çok güzel, pratik bir yelek. Böyle normal zincirleri rahat rahat dolduruyorum. Zaten ilk zinciri doldururken bayağı bir ilk defa yapanlar zorlanacak. Ama emin olun yaptıkça rahat rahat öreceksiniz. Bakın böyle böyle dolduruyorsunuz. Bakın gevşek. Uzunca bir zincir çektim. Bu şekilde doldurdum. İlla sayı istiyorsanız 48 tane var. Biraz daha büyük istiyorsanız 50, 52, 54 bu şekilde arttırabilirsiniz. Şimdi hanımlar bu fazla olan zinciri nasıl keseceğinizi göstereyim hemen unutmadan. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü zincirden kesiyoruz. Bakın şuradakini alıyorum ve bakın sıfırlıyor. Bakın bu kadar basit yani işlem. Siz zincirinizi çekin. Sonra üzerine trabzanı kurun. Fazla olan zinciri de kesip atın. Örnek kurulumu, yelek kurulumu bu şekilde. Şimdi bu modelde arka ve ön aynı olduğu için aynı sayıyla eşit şekilde başlamak zorundasınız. Şimdi bu ön parça
ön parça yukarıya doğru bakın toplamda ben kaç sıra oldum? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 sıra ördüm. Biraz uzun olsun, büyük olsun istiyoruz. 26 sıra ördüm. Mesela ipi kalın olanlar bu 26 sıra değil de 20 sıra denk düşebiliyor. Şimdi yakadan ölçtüğümüzde etek ucunu bakın 24. Omuzdan etek ucunu ölçtüğümüzde bakın 30 santim. Zaten omuzdan etek ucunu ölçtüğümüzde 1 yaş, 1,5 yaş, 2 yaş çocuklarda genelde 30 santimdir. Şimdi bu yelekten örnek olarak mesela bu yeleği ben kalıp olarak kullanabilirim. Ya da elinize bir hırka, bir penye kullanabilirsiniz hanımlar yani. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Burada size aslında mantığı, kalıp kurmayı, model çıkartmayı gösteriyorum. Şimdi şuradan yaka kısmının eğer geniş açık olmasını istiyorsanız diyelim. Bakın bu biraz uzun yelek, bu biraz daha kısa yelek. Şimdi şöyle yapalım. Bakın koltuk altı burada. Yaka kısmı bakın 2-4 sıra fazla örülmüş diyelim. Bakın omuz detayı da burada. Yakayı eğer daha düşük yapmak istiyorsanız daha az örersiniz. Omuzu daha fazla örersiniz ön kısımda. Bu şekilde kalıp kurulacak hanımlar. Siz alacaksınız şu koltuk altı kısmından ön yaka birazcık yüksek olur. Zaten bir penyeleri izleyin ya da bir sweater'ın kalıbına bir bakın. Ön koltuk altıyla yaka açık olmaz. Aynı hizada olmaz. Yukarıda olur. Aynı mantık üzere fazla öreceksiniz. Sonra omuz detayı yapacaksınız. Şimdi bakın ön parça bu şekilde. Arka parçada da sadece önden 2-3 sıra fazla öreceksiniz. Sonra omuz detayı. Şimdi geliyoruz. Bakın. Örelim. Bak alt sırayı ben doldurdum. Video hızlı olsun diye. Rıfkı masanın altına düştü. Şimdi böyle düz trabzan örüyorsunuz. Tabi bildiğiniz örnekli trabzanlar da var. Yapabilirsiniz. Bütün örnek kurulumları bu şekilde yaparsınız. Yani farklı farklı desen, ölçü vererek yaparsınız. Verdiğim aslında bilgi. Şimdi hanımlar buralarda köşe dönüşlerde artırma eksiltme yaparken çok dikkat edin. Artırma yapılmayacak, eksiltme de yapılmayacak. Dümdüz yukarı çıkmak için güzelce ne yapacaksınız. Şimdi geldik bakın. Şuradaki 2 zincir bu trabzan. Şimdi buraya genellikle karıştırılıyor. Geldik bakın trabzanın birit noktasına battım çıktım. Bakın zaten bakın zincirime batmadım. Trabzanın birit noktasına batıyorum çıkıyorum ve trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim döndüm. Bu trabzan değil hanımlar. Trabzana yardımcı olan çeyreği diyelim, ek yandaşı diyelim. Bakın şuradan hemen bakın birit noktası bu tarafa döndü. Hemen birit noktasına batıyorum. Bu şekilde mutlaka yapın. Yoksa modeliniz büyür ya da daralır. Burada hata yapıyorsunuz. Bana Instagram'dan fotoğraf gönderiyorsunuz. Abla nerede hata yaptın diye. Bu köşelerdeki çıkıntılardaki yerlere yanlış battığınız için modeliniz ya büyüyordur ya da daraltıyorsunuzdur, küçültüyorsunuzdur. Böyle dümdüz bir örgü örüyorsunuz hanımlar. Yani düz bir örgü. Çok basit gerçekten. Yani dediğim gibi şimdi bu elimdeki parça ön, tamam mı? 26 sıra ben örmüştüm. Arkayı da 2 sıra fazla öreceksiniz. 28 sıra. Şimdi bir parçayı 26 sıra örün. Diğer bir parçayı da 28 sıra örün. Tamam mı? Yukarı doğru güzel örün. Ondan sonra omuzları anlatacağım sizlere. Şimdi diğer daha küçük yapmak isteyenler her zaman önü 2 eksik öreceksiniz. Diyelim çok küçük bir yelek yapmak istiyorsunuz. Önü 20, arkayı da 22 sıra öreceksiniz. Tamam mı? Daha büyük bir şey örmek istiyorsunuz. Diyelim önü 50 sıra, arkayı hani 50 sıra da bayağı bir yetişkinler için oluyor. Diyelim 4 sıra daha fazla öreceksiniz.
Ama genelde yani çocuklar için 2 sıra, işte 3-4 yaş, 5-6 yaş gruplar için arkayı 3-4 sıra fazla yani örmeniz yeterli olacaktır. Ama 2 sıra fazla örmeniz yeterli oluyor zaten. Şimdi hanımlar dümdüz yukarı doğru örelim, tamam mı? Ben sadece bu ön parçayı ördüm. Arkayı parçayı bitirip geleceğim. Ondan sonra omuzlara geçeceğiz. Şimdi hanımlar parçalarımızı ördük. Arka parçayı 2 sıra fazla ördüm. Ön parça zaten 26 sıra, arka parça 28 sıra. Şimdi omuz kısmına geçeceğiz. Omuz kısmını göstereceğim. Şimdi burada hangi işlemi yaptıysam omuzda aynı işlemi de burada yapacaksınız. Şimdi daha büyük yaş grupları yapan varsa aynı şekilde ayarlayacaksınız. Diyelim bir yaş üstü yapanlar, diyelim şuradaki trabzan 16 ise bir trabzan arttıracaksınız. Yani 17 olacak. Her yaş grubuna göre birer birer trabzan arttırırsanız gayet güzel bir omuz düşürebilirsiniz. Zaten lastik yapacağımız için yakayı güzelce toplayacak hanımlar. Şimdi arka parçayı ördünüz. Şu an arka parçayı anlatıyorum omuzda. Geliyoruz. Toplam 28 sıra ördüm. Değil mi? Şimdi arka parça için toplam 16 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi 16 adet yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar 16 adet dedim ya, son zaten ikisini kestirecektik. Şimdi 14 adet ördüm. Son 2 kalan hani 15 ve 16'yı kestireceğim. Çünkü yaka olacağı için hafif yuvarlak formu veriyor. Şimdi bakın 15'i geliyoruz. Böyle yarım çıktık. Tel aldım. Tekrar bir trabzan yaparak şu ikisini çıktım. Bakın 1, 2, 3 tel kestirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yukarı doğru öreceğim. Şimdi tekrardan bir yarım aldım. Şimdi tekrar yarım aldım ikinci trabzanda ve 2 trabzanı teke düşürdüm. Kestirme sadece 2 sıra yapacağım. Tabi daha büyük yaş grupları varsa birer fazla kestirme yapalım. Mesela 3 sıra diyelim, 4-5 yaş yapanlar 1, 2, 3 sıra yapsın. İşte 6-7 yapanlar 4 sıra kestirme yapsın. Bu şekilde de yuvarlak bir şekilde yakayı güzelce kestirebilirsiniz. Şimdi geliyoruz. Böyle düz örüyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem kestirmeden sonra dümdüz yukarı doğru örmek. Şimdi diyeceksiniz ki omuz sırasını kaç sıra örelim? Şimdi burayı anlatacağım. Şimdi düz yukarı çıkmayı biliyorsunuz zaten. Biraz uzaklaştıralım. Bakın. Bu ön parça, arka parça. Omuzu sayalım kaç parça ördüğümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm değil mi? Omuzda. Arkada da şimdi burayı örerken 2 sıra fazla ördüğüm için omuzu 5 sıra öreceğim. Sadece bu kadar hanımlar. Yani 1, 2, 3 yaşa kadar bu sayıyla gidin. Yani 3, 4, 5, 6 yaşa da diyelim 8 sıra yapın, 9 sıra yapın, 10 sıra yapın. Omuzda, arka omuzda 2 eksik sıra öreceksiniz. Yani mantık şu. Buradaki sayı, bakın, buradaki sayının toplamıyla buradaki sayının toplamı aynı olmak zorunda. Çünkü ön parçada eksik ördük, arka parçada fazla ördük. Arka parçanın omuzundan 2 eksik çıkartarak eşit bir şekilde parçaları ayarlıyoruz hanımlar. Şimdi yukarı doğru örüyoruz. Bakın kestirmeyi yaptım. Daha hiçbir kestirme yapmayacağım. Sadece 2 kestirme yeterli. Şimdi diyeceksiniz ki daha küçük yaş grupları yapan varsa 6 sıra örün. Mesela şu şekilde önce diyelim önü yaptınız. Buradaki parçayı 6 sıra örün. Tamam mı? Hani yani küçük yaş grubu yapıyorsanız bir eksik örün. Büyük yaş grubu örüyorsanız yani her yaş grubuna birer sıra fazla arttırma yapabilirsiniz. Aslında bu tamamen sizin uzunluk, kısalık, yakanın geniş olmasına da bağlı. Fark etmiyor aslında. Yani birer sıra, birer zincir oynuyor hanımlar bu işlerde. Model büyütmelerde birer ikişer.
Şimdi geliyorum. Bu arkanın parçasını ben kaç sıra örecektim? Ön 7 idi. Arka 5. İnşallah karışık anlatmamışımdır. Linç yiyebilirim sizden kafanızı karıştırdıysam. Bazen dikkatim dağılıyor. Konuyu dağıtabiliyorum. Fazla uzatabiliyorum da. Yapacak bir şey yok. Benim en doğal halim bu şekilde. Yapay olmayı da sevmiyorum. Böyle hanımlar. Şimdi böyle örüyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir. Aslında anlamışsınızdır da ben anlatmakta zorluk çektiğim için bazen bakın böyle geliyoruz, örüyorum. Bakın. Daha kestirme yapmıyorum. Evet. Şimdi 2 sıra daha atıp dümdüz yukarı doğru bitiriyorum. Şimdi burayı ördük farz edelim, tamam mı? Buradaki bakın arka parçayı 5 ördüm. Geliyorum ön parçayı da 7 ördüm. Tamam mı? Şimdi şuradaki başlangıcı buradan başlayacağız. Buradan başlayamayız. Çünkü şuradaki bakın burada çıkıntılar var ya, onun nizamı bozulmaması için mutlaka bu taraftan ipi takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'yı buldum, işaretledim. Zaten ilk bakın şurada kestirme yaptığımız için otomatikman kestirme ile başlayacağız. Burada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz burada. Bakın. Şimdi buradaki kestirme olduğu için burayı kestirme yapmak zorundayız. Yaka içi olduğu için. Sakın dış taraftan yapmayın. Bakın kestirdim ve düz yukarı örüyorum. Düz devam ediyorum. Şimdi buradan da döneceğiz. Buradan da kestirme yapacağız. 5 sıra öreceğiz. Arka parçanın omuzunu bitirin. Ön parçanın da omuzunu bitirin. Sonra birleştiriyoruz. Şimdi hanımlar diğer omuzu ben öreceğim. İpi kesmeden omuzu birleştirmek istedim. Burayı atlamış oldum. Bakın yeleğimizin ön kısmı burası. Bakın şurası ters kısmı, zaten anlarsınız. Ön taraf burası. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde getirdim. Omuzları şimdi birleştiriyorum. Normal sık iğne tekniği ile birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde bu teknikle birleştirin. Diğer omuzu da birleştirelim. Sonra yaka kısmına hemen geçelim hanımlar. Yeleğimizin önce yaka kısmını güzelce yapacağız. Şimdi örnek bir modelde yaka kısmını göstereceğim. Bakın bu yelekteki gibi aynı yaka tekniğini uygulayacağız. Bu kardan adam çok zordu. Yani bir günümü aldı bunu yapmak. Maalesef bunu size gösteremeyeceğim. Çok zor gerçekten. Yani bir gün boyunca uğraştım ona. Şimdi hanımlar zaten çok basit. Önce komple çevresini yakanın trabzan gideceğiz. Batacağımız yerleri şimdi hemen göstereceğim size. Trabzanın böyle ortasından giriyoruz. Bir de şuradaki birit noktalarının buradaki bakın giriş noktaları, birit noktalarına batacağız. Burada da 2 zincir çekip trabzan yapmıştık ya, onu böyle giriyoruz. Bakın bu şekilde komple çevresini hiç artırma eksiltme yapmadan trabzan yapıyoruz. Şu köşeyi dönmeyi de gösteriyorum.
bakın buraya da böyle. Zaten burada direkt trabzanların birit noktası. Böyle güzelce hanımlar komple çevresini yapın. Zaten buradan rahatlıkla bir çocuk başı geçebilir. Şimdi komple çevresini trabzan yapıp gelelim. Evet, bakın geldik. Şimdi lastik yapımına geçeceğiz. 2 zincir çektim. Bakın önden trabzanı aldım. Arkadan alıyorum. Şimdi bakın tığ geçirdim. Bir önden, bir de arkadan. Bu şekilde komple çevresini yapacağız. Fakat şimdi köşe kısımlarına kestirme öncelikle yapacağız. Onu göstermek istiyorum. Şimdi böyle biraz örelim. Bakın. Şuradaki 4 köşe kısmı var ya. Şuralara birer tane kestirme yapacağız ki yaka kısmı güzel, yüz yuvarlak düşsün. Eğer çok geniş bir yaka yaptıysanız diyelim bir kestirme yerine 2 tane kestirme yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Şimdi geldik. Tam bu köşe noktasına gelmedim daha. Şu anda yakadayım. Evet. Şimdi bakın tam köşedeyiz. Arkadan alırken bir tane değil de 2 tane alarak 2 trabzana 1'e düştüm. Bu kestirme. Eğer dediğim gibi yakanız çok genişse 1-2 tane daha alarak kestirebilirsiniz. Benim yakam gayet güzel. Bir kestirme yeterli oluyor. Şimdi aynı bu şekilde tüm bu köşeleri hanımlar yapıyorsunuz. Sadece bu sırada kestirme olacak. Diğer sırada ikinci bir lastiği isterseniz atabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben yakayı bitiriyorum. Geliyorum. Yani lastik yeri bu şekilde oluyor hanım. Aynı bu tekniği de bu dış tarafına uygulayacağız. Bakın bir önden bir arkadan, bu kadar basit. Yani bu model. Şimdi biraz uzaklaştırayım. Çünkü video uzun olmasın diye biraz kısa keseceğim. Bakın lastik böyle komple yapın. Sadece ilk sırada kestirme. Sonra bir sıra daha isterseniz lastik yapın, isterseniz yapmayın. Tamamen size bağlı. Ben galiba bir sıra daha lastik sırası ördüm, bitirdim. Sonra geldim bakın köşe yerine. Aynı tekniği burada da uyguladım. Önce komple düz trabzan ördüm. Ondan sonra 2 sıra lastik ördüm. Bu köşe noktasına geldiğimizde bakın buraya şurayı bakın, şuradaki güzel dönüş yapabilmek için buradan bakın buraya 4 tane batıyorsunuz. 2 tane trabzan buraya, 2 tane trabzan buraya. Toplam 4 köşe aynı bu teknikten 4 trabzan 2 yani toplamda 8 tane 8 tane trabzan bu köşe noktasında olacak ki buradaki teknik gibi güzel yuvarlak düşsün hanımlar. Şimdi yakayı ben bitireyim. Sonra komple bunun çevresine bir trabzan gidip şu köşedeki arttırmayı göstereceğim size. Şimdi hanımlar burada bir detay var. Orayı atlamayı unutmuşum, pardon. Hani dedim ya size ikinci bir sıraya gidebilirsiniz. Mesela birinci sıraya gittim ben. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama ikinci sıraya giderseniz daha güzel olur. Şimdi şöyle bakın, öndeki trabzanı önden alıyorsunuz. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorsunuz. Bu şekilde yakayı bitiriyoruz hanımlar. Bundan sonra hiç kestirme yok zaten. İlk sırada yaptık kestirmemizi. Böyle devam ediyoruz. Bakın farklı bir işlem yok. Bu kadar. Lastik tekniği bu şekilde oluyor. Mesela aynı bu tekniği, bu lastik tekniğini kestirme hariç bu kenarlara yapacağız hanımlar. Yani farklı bir işlem yok. Lastik tekniği her şeyde, kol evinde, etek uçlarında, bel lastiğinde, yani aynı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi komple ben bitirip geliyorum. Zaten bunun etrafını dediğim gibi
komple bir trabzan gideceğim. Sadece şu köşeyi bir gösteririm. Sonra lastik kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar bakın komple çevresini trabzan yaptım. Bakın yakayı da sadece bir sıra lastik geçerek bitirdim. Şu köşede arttırmayı göstereceğim nasıl yaptığımı. Bu sefer arkadan başladım. Omuzdan başlamadım. Sökülmüş de maalesef. Şimdi hanımlar bakın. Şöyle göstereyim. Böyle güzelce komple çevresini yapacağız. Köşe dönmeyi şimdi göstereceğim. Zaten bu tarz hırka, yelek ne yapıyorsanız köşe kısımlarını bu şekilde yapmanız lazım, arttırmayı. Evet, geldik şimdi arttırma kısmına. Az kaldı. Şimdi bakın buraya 2 tane yapıyorum. 1 2 sonra şu boşluğa toplam 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi geliyoruz. Hemen buradaki noktaya 2 tane yapıyorum. Sadece köşede aynı bu şekilde yapacaksınız. Toplam 4 köşesi var. Bu arttırmayı bu şekilde yapacaksınız. Şimdi geliyorsunuz, dümdüz örüyoruz. Sonra komple çevresini ister bir sıra lastik gidin, ister 2 sıra lastik gidin ya da 3 sıra. Geniş bir lastik istiyorsanız istediğiniz kadar gidebilirsiniz ve lastik yerine ne kadar giderseniz modeliniz de büyür. Yani genişler, hem uzar hem büyür. Yani kullanışı da güzel olur. Hani lastik formunu eğer seviyorsanız 5-6 sıra bile gidebilirsiniz. Baya bir büyük model düşer. Mesela benim bu ölçülerimle eğer başlarsanız eğer lastiği diyelim 5 sıra gitseniz tam 2 yaş bir yelek modeli olur hanımlar. Bu şekilde de modeli büyütebiliyorsunuz. Şimdi başladığım noktaya geliyorum. Sadece şu lastiği nasıl başlayacağımı göstereceğim. Yeleğimiz bitmek üzere. Şimdi geldik. Son yaptım. Bakın birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın önden alıyorum. Bir de arkada. Aynı yaka tekniği gibi. Asla kestirme, eksiltme yapmıyor. Sırayla birer birer gidiyorsunuz hanım. Bir önden, bir arkadan giderek komple çevresini yapıyorsunuz. Köşe dönüşünü de birer birer yapıyorsunuz. Hiç farklı bir işlem yok hanımlar. Bak bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan. Burayı da geldiğiniz zaman bir ön, bir arka, bir ön, bir arka yaparak komple çevresini yapıyorsunuz hanımlar. Bunun gibi şöyle biraz uzatalım şunu. Evet. Yeleğin en son hali bu şekilde olacak hanımlar. Kordonun kısmını isterseniz diyelim şuradan diyelim sabit yapmak istiyorsanız normal düz trabzan şeklinde örebilirsiniz. Kordon şeklinde örebilirsiniz. Zincir çekip bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem bu bağcıkları sabit yapmayın. Çünkü buradan yaptığınız zaman rahatlıkla bir iki kez zaten çocuklar giyiyor. Daha da giyebilir. Ama şunları şu alt kısmı aldığınız zaman 3-4-5 yaşına kadar da giyebilir. Crop tarzında bir yelek modeli olmuş oluyor. Bunun altına gömlek giydirdiğiniz zaman, body giydirdiğiniz zaman çok güzel oluyor gerçekten. Yani bu şekilde de uzun yıllarca bu modeli giydirebilirsiniz. Çok yani zamansız, yıllarca giyinebilecek bir model. İpini de güzel seçerseniz, antipilik serilerinden güzel seçerseniz hiçbir zaman tüylenme, deforme olmayacak hanımlar iplerinizde. Bu şekilde YouTube kanalıma abone olmanızı isterim. Çünkü 1000 aboneyi doldurmam lazım. Ayrıca yorum yapmanızı bekliyorum. Siz yorumlar yaptıkça benim kanalım büyüyecek Allah izin verirse. Büyütmek istiyorum. Diğer kanalımı mecburen kapatmak zorundayım. Çünkü o kanalı çaldırdığım için sıkıntıya girdim. Güvenlik problemi var onun. Bu şekilde hanımlar yeleğimiz. Aplikeleri çok zor. Aplike çalışmak gerçekten yani bu sadece kardan adamı bir gün
örmesine uğraştım. Yani birkaç saatimi de yani 2-3 saatimi de bunu dikimine verdim. Normal sık iğne tekniği kullandım. Sık iğne tekniği yaparak 2 tane yuvarlağı birleştirdim. Şuradaki bu formu vermek gerçekten çok zor. Farklı teknik yapmak isteyenler varsa yapabilir. Hani yuvarlak yapıp ondan sonra sık iğne tekniğiyle üst yuvarlak yaptım. Bu şekilde işte kollar yaptım. İşte atkı sık iğneyle güzel atkı örer gibi yaptım. Bunu da böyle sık iğne tekniğiyle atkı örer gibi yaptım. Hepsi ayrı ayrı parçalar. Hepsinin üzerine dike dike bu motifi oluşturdum. Yani yapboz gibi düşünün. Yapboz gibi eğer yaparsanız güzelce bir model çıkartabilirsiniz hanımlar. Benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.